Geçen aylarda büyüklere çalışırken aklıma bir şey geldi. Bir ressam kiralasam ama bu ressamla ne yapsam? Yani kiraladın ne olacak? Bütteki dersler kazık gibi gelecekken ben bu fikri nasıl geliştirebilirim diye düşündüm. Başlangıçta 100 insan ile birlikte resim çizelim diye düşündüm ama daha Discord sunucumda 100 kişi yok. Yani bu gerçekçi bir düşünce değil. 50 insanla yapsam diye düşündüm. Onu da bulmakta zorlanacağımı biliyordum. En iyisi 20 tane irili ufaklı yayıncı ile birlikte resim çizmek olacağını kararlaştırdım. Bir tane ressam eleman donate atacak ve cevaba göre de resim çizecek. Gelen cevapların hepsi de tek bir kağıda çizilecek. Yani işin sonunda birbirinden farklı 20 tane görsel tek bir kağıtta elle çizilmiş bir şekilde olacak. Donate ismimi Lebestak olarak belirledim. Lebestak çok takıntılı bir ressam. Kendisinden daha iyisi... Bu aralar çok fazla Brooklyn Nine-Nine izledim. Olur olmadık yerlerde de karakterleri yaratıyorum. Her neyse özümüze dönelim biz. Daha önceki videolarda da cins isimler kullandığım oldu. Ama hiçbirinin anlamını demedim. Bir farklılık olsun bununkini diyeyim. Bizim köyde Lebestak yarı çıplak olan kişilere derler. Yani mesela kışın soğuğunda atlette gezdiğini varsay. Ne dura bu Lebestak havlun git bir şey giy üstüne diye bir yanıt alman çok üst seviyede bir ihtimal. Benim için ise özel bir sebebi yok. Bu sefer de bunu kullanmak istedim. 20 yayıncıya da aynı soruyu soracağım. Ve bu 20 yayıncı arasında sadece Türk yayıncılar olmayacak. Mümkün oldukça globale iş yapan yayıncılardan da bir dönüt almaya çalışacağım. Tabi şimdi ben ressam değilim ama ressam ağzıyla konuşacağım yayıncılara. Soru ise çok basit. Ben bir ressamım. Ve aklına gelecek ilk şeyi çizeceğim. Bana gelen ilk şeyi söyler misin? Aklıma hiçbir şey gelmedi. Mal mıyım ben? Shrek içen Schweppes. Ne? Ama Schweppes içen Shrek değil. Shrek içen Schweppes. Vay ben bu kadar saçma bir istekle başlayacağımı düşünmedim ya. Bu ne? Arkadaşın hayal dünyası çok uçuk ama henüz yapay zekanın bile o kadar uçuk değil yani. O yüzden bu seferlik Shrek içen Schweppes'i yapalım. İlk çizilecek resmi belirledik. Ressamımız görsel eline ulaşır ulaşmaz çizmeye başladı. Ve açılışı da ilk görseli çizerek yaptı. Bence gayet güzel yapmış. Her neyse bu daha başlangıç. Aklım o kadar karman çorman ki. Lebestak kardeşim. Teşekkür ederim donate'in için. Cevap? Aklıma gelen ilk şey. Şu an niyeyse aklıma piramit geldi. Mason değilim, illüminatici değilim. Yanlış anlaşılmasın. Adam kitleyi basıyor. Neydi adım dostum? Bu kesin cevap verir. %100 eminim vereceğinden. Ama muhtemelen ben bu yayından çıktıktan sonra verecek. Dünyayı birbirine katan komik bıyıklı bir ressam çizebilir misin? Adamın üstünde Tupac tişörtü varmış ya. Saygım 1500 şu an. Aleyna Tilki. Şu ana kadar 3 tane daha yayıncıdan cevap aldım. Biri piramit, biri dünyayı karıştıran komik bıyıklı ressam. Şimdi düşündüm de neden ressam lan? Son kişi de Aleyna Tilki resmini istedi. Bazı yayıncılara da donate attım fakat onlar da okuma gibi bir olay olmadı. İstenilen resimleri bulup ressama ulaştırdım. 3-4 saat içerisinde 20 tane boşluklu olan kağıdın 4 tane yeri doldu. Çizimi gayet iyi buldum ama sanki Aleyna Tilki biraz benzememiş gibi. Veya 130 kilo olsaydı Aleyna Tilki gibi bir şey olmuş. Tabi alanı da küçük olduğu için de olabilir de. Ama genel anlamda şu an her şey iyi gidiyor. Peach mi? Peach ne anlama geliyor? Şeftali. Peach. İn aşağıya lan. Ana kodumun çocuğu. Çok zor sordun. Dur bakayım aklıma ilk gelen şey. Buna gelen ilk şey Topkap. Oğlum Topkap ne lan? Topkap? Topkek? Topkap. Bu kim? Şimdi ben daha önce ömrümde hiç LoL oynamadığım için Topkap'in ne olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden onun yerine Topkek çizdireceğim. Aklıma gelen ilk şey Kadıköy Boğası. Kadıköy Boğası mı? Güzel bir şey cevap alırım buradan ya. Ben mi söyleyeyim o mu söylesin? Teşekkür ederim, kesene bereket bu arada. Aklıma ilk ne geldi biliyor musun? Umut geldi abi. Umut kelimesini görselleştirmeni istiyorum. Ula abla nereye gidiyorsun bizim köyün yolundan ya? Oğlum ben buraya donate attım da adamlar bir yere giderken donate okur mu? Zeynep Oktay çiz lan hadi. 4 tane daha yayıncıdan istedikleri resimleri aldık. Kavram olan istekleri yapay zekanın oluşturduğu görsellerle tamamlayıp ilettim. Ve ilk global yayıncıya da donate atmış bulundum. Gerçi atmak için attım da belki soluklanıp okurlar diye düşündüm. Olmadı. Elimde olan resimleri tekrardan ressama yolladım ve hepsini teker teker çizip tekrardan bana iletti. Böylelikle 8 tane resmi çizmiş oldu. Geriye 12 tane daha var. Trabzonspor'la Şampiyonlar Ligi. İrfan Can'dan puan kırdım ya. Böyle bir eliyle böyle eteğini kaldırsın, böyle prenses pozu versin ama Yuşa Bakal. Nasıl fikir? Yuşa Bakal bu mu acaba ya? Yuşa Bakal diye ben anladım ama karşıya da bu çıkıyor. Ya onu şöyle yapalım biz. Minecraft karakterini çizdirelim. Seyirci çizimine koyayım. Ya bu yabancı yayıncılar da götlerinde duramıyorlar. Bir durun, bir soluklanın. Lebestan belki size sorusu vardır. Kedi.
Aklıma ilk gelen şey Tony Montana de lütfen. Lütfen Tony Montana. kurabiye yalayan İbrahim Tatlıses. Sanırım en garip istekler bu parttaydı. Birisi arkadaşının karakterinin prenses kıyafetiyle çizilmesini istedi. Biri Sage'in çizilmesini istedi. Bir abimiz olayı uzatmadan direkt kedi çizmemi istedi. Benim çok iyi bir şey diyebileceğini düşündüğüm bir arkadaş ise kurabiye yalayan İbrahim Tatlıses'i istedi. Bak şu ana kadarki tüm istekleri anlarım. Belki ben yayına girmeden önce konuştuğu, hatırladığı bir şeyi çizdirmiş olabilirler. Bu nasıl senin aklına 2 saniyede geldi? 100 yıl düşünsem böyle bir cevap veremem. Bu garip istekleri de ressama ilettim. Ne de olsa onlar diyecek, ben yapacağım yani. Olay bu. Gerçi ben değil, ressam yapacak da işte. Ve 4 tane daha yeri çizdi. Ve bu yeni eklenen 4 görselle diğer görseller gibi hoş duruyor. Çizimlerin hepsine baktıkça zaten güzel bir tablo oluyormuş gibi gözüküyor. Bu son çizilenlerle birlikte yarısından fazlası da bitmiş oldu. Geriye 8 tane resim kaldı. Koltuğum. Çok alakasız. İlk o geldi aklıma. Benimle beraber de çizersen çok güzel olur. O kadar ressamsam. Gelmedi ben. Düştü mü? Aklına gelen ilk şey Aklıma ilk gelen şey şakasız Paul Pogba oldu. Kanka Ready or Not'taki karakteri çizsene, tasvir etsene, kalkanlı böyle. Ben. Yayın yaparken ben. Ama bu açıdan değil. Ama kardeşim niye yok donate şeysin ya? Biliyorum şuraya yazsam görecek ama işte inat. Bende de bu var, inat. Yani ressamsan ne bileyim beni çizebilirsin ya, ne bileyim. Kafandaki Joxilla karakterini çizsene o zaman. Yayıncılardan 4 tanesi kendilerini çizmemi istediler. Diğer kardeşimiz ise Ready or Not oyunundan bir karakter istedi. Ve Joker'de Joxilla'nın bana hissettirdiği karakteri çizmemi istedi. O kadar kişiden resim aldım ama içlerinden Joker ile Juadis tamamen işi bana bıraktı. Diğerlerinde de az çok var fakat bunlar sadece fikir verdi. Çizilecek görseli de bana tasarlattılar. Yalan yok, Joxilla Part 2'yi de çok severim. Bu şarkıyı baz alarak yapay zeka ile beraber kafamdaki Joxilla karakterini ürettim ve diğer istenilen resimlerle ressama gönderdim. Bu resimleri çizmesi ressamın 2 gününü aldı. Beklentimi şu ana kadar çizimler karşıladı. Resimlere ayrılan yerler küçük olduğu için tam anlamıyla kendini veremediği noktalarda olmuştur. Buna rağmen şu ana kadar iyi iş çıkardı. Şu an tabloya bakacak olursak sadece 2 yer boş kaldı. Bu 2 boş yere düşündüğüm 3 aday var. Birisi Extra Emily, diğeri Kaysinet, sonuncu seçenek ise Ice of Speed. I'm thinking of Can you tell me what are you thinking right now? With a beautiful boat and me in it. That's what I'm thinking of. İlk seçenekten dönüşü aldım. Kendisi benden bir derede kendisinin bulunduğu güzel bir bot çizmemi istedi. Kaysinet'e donate attım ama adamın saniye başa abone olan olduğu için gözükmedi bile. Ice of Speed içinse şu an bir turda olduğu için onun da bakamayacağını düşündüm ama denemek istedim. Bir yayınına alarm kurdum. İlk açtığı dakika donate attım. Bir telefona bakar gibi oldu ama sonuç yoktu. Yani koskoca 20 resimlik kağıdın 19'u dolmuştu ve sadece bir boşluk kalmıştı. Ice of Speed cevap verseydi Ronaldo'yu söylerdi diye düşündüm. Ve o boşluklu kısma Ice of Speed ile Ronaldo'nun fotoğrafını çizdirdim. Böylelikle 20 resmi de çizmiş olduk. Başından beri çok keyif aldığım iş oldu. Bir daha olsa bir daha yaparım dediğim tek iş bu galiba. Videoda olmayan yayıncılar yüksek ihtimalle ya bağışı görmemiştir ya da donate atma seçenekleri yoktur. Kesinlikle bir daha bu enerjiyi yakalayabilirsem bunun 2 kat büyüklüğünde bir şeyler daha yapmak isterim. 20 yayıncıdan fikir almış gibi gözüksek de yaklaşık 50 yayıncı ile iletişime geçmeye çalıştım. Yabancı yayıncıları çok fazla dahil edemedim. Çünkü adamlar yerlerinde durmuyor. Bağış atıyorsun 2 dakika sonra adam dışarı çıkıp geziyor. Türkiye'den çok farklı yayın stilleri olduğu için fazla yer veremedim. Eğer ikizleri Instagram'dan takip etmek istersen adresim bu. Bu tür videoların daha fazla gelebilmesi için yapmanız gereken tek şey abone olmak. Şu an video bitti. Ama ille de Kizir senden devam edeceğiz derseniz de önünüze 2 video çıktı. Tıkla birini git diğerini.